Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lezzetli bir kavurma, aynı zamanda böyle lokum gibi dağılmayan bir kavurma nasıl yapılır? Püf noktalarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Bu kavurmayı taze tüketebileceğiniz gibi eğer arzu ederseniz kış içinde saklayabilirsiniz. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi elimde 2,5 kilo dana eti var. Ben but kısmını kullandım. Size arzu etmiş olduğunuz herhangi bir kısmından kavurmanızı hazırlayabilirsiniz. Yalnız doğrarken çok aşırı küçük doğramayalım arkadaşlar. Pişme sırasında küçük olduğu için eriyip gidebilir. Bu nedenle ne çok büyük ne de küçük olacak şekilde doğramayalım. Evet, doğramış olduğum etlerin hepsini genişçe bir kabın içerisine aktarıp kenara alıyorum. Kavurmamıza asıl lezzeti verecek olan iç yağını doğramaya geçiyorum. Şimdi kullanmış olduğum etin yarısı kadar iç yağ kullanacağım. Yani 2,5 kilo etimiz için 1 kilo 250 gram yağımız var. Dışarıdan herhangi bir yağ eklemeyeceğiz. Kendi yağıyla pişireceğiz ve inanın o kadar çok lezzetli olacak ki. Koku olacak mı arkadaşlar? Hayır. Yerken de sizi böyle rahatsız eden bir koku olmayacak. Bir de hemen şunu da belirtmek istiyorum. İç yağ kullandım ama sizler isterseniz kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Yağı doğrarken küçük bir şekilde doğramaya dikkat ettim. Pişme sırasında tamamen böyle neredeyse eriyip gidecek şekilde oluyor. Bir de bu kadar yağ hani fazla gibi size gelebilir ama fazla değil arkadaşlar. Kendi yağında, kendi suyunda pişecek ve aynı zamanda kış için saklamak istediğiniz zaman da kenarlarını, orta kısımlarını boş bırakmayıp sarmış olacak. Sıra geldi şimdi pişirme işlemine. Burada seçeceğiniz tencere de çok önemli. Ben çelik tencere kullandım, size tavsiye ederim. Yalnız ince olmamasına dikkat edin. Böyle kalın tabanlı bir çelik tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neden kalın tencere şart derseniz hemen şöyle izah edeyim. Eğer ince tabanlı bir çelik tencere kullanırsanız kenarlardan böyle suyunu buharlaştırmaya başlayacak. Et aslında pişmiş gibi görünse de içi çiğ kalacak. Yerken de sizi rahatsız edecek sert bir et olacak. Ve hiçbirimiz böyle bir kavurma ile karşı karşıya kalmak istemeyiz. Bu nedenle tencere seçimi çok önemli. Evet, şimdi doğramış olduğum iç yağını tencereme alıyorum. İlk etapta ocağın ısısını yükseğe getiriyorum. Yani yüksek ateşte şöyle birkaç dakika kadar kavuracağım. Sonrasında zaten suyunu bırakmaya başlayacak. Bırakır bırakmaz da kısığa doğru getirip yağın içerisinde iyice kızarmasını bekleyeceğiz. Aynı zamanda yağ tabii ki biraz daha çıkmış oluyor arkadaşlar. Bakın rengi değişmeye başladı. Suyunu da yavaş yavaş bırakıyor. İşte biz bu aşamada ocağın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıp ara ara da tabii ki karıştırmayı ihmal etmeyelim ki her tarafı iyice kızarsın. Bir de çelik tencere olduğu için ne kadar yağın içerisinde yüzse de yapışabiliyor. Bu yüzden size tavsiyem ara ara karıştıralım. İstemiş olduğumuz renge gelene kadar pişirme işlemini yapacağız. Kavurmamıza lezzet katacağı gibi aynı zamanda buzlukta veya buzdolabında saklarken de kavurmamızın taze kalmasını sağlayacak. Evet, bakın istemiş olduğumuz gibi kızardı. Biraz daha fazla kızartmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi üzerine doğramış olduğum eti bırakıyorum. Kavurmayı ben kasaptan almış olduğum etle yapıyorum. Kurban Bayramı'ndan önce videomu yayınlamak istediğim için bu nedenle bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Ama sizler kurbanda kesmiş olduğunuz etle yaptığınızda hem daha lezzetli olacaktır hem de inanın şifa olacaktır. Evet, ortasını açık bırakmıştım. Ben içerisine bir tane soğan koyacaktım ama o sıra çocuklar seslenince tamamen unuttum koymayı ama sonrasında ekledim. Bende hiç köpük oluşmadı arkadaşlar ama köpük oluşursa dikkatli bir şekilde o köpükleri bir kaşık yardımıyla alacağız ve atacağız tabii ki. Şöyle bir karıştırıyorum. Hafiften bakın rengi dönmeye başladı. Ocağımızın ısısı düşükteydi. Ayarıyla kesinlikle oynamıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi pişme süresiyle ilgili size herhangi bir vakit veremeyeceğim. Bu 1 saat de olabilir, 1,5 veya 2 saat de olabilir. Hayvanın yaşına hatta cinsine göre süresi değişebiliyor. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi 2 saati belki geçti pişirme süresi ama suyunu da çekti. Baktınız ki etiniz halen sert. Böyle ağza çevirip çevirip duruyorsunuz ama bir türlü çiğnenmiyor. O zaman dışarıdan
1 su bardağı su ekleyip pişirmeye devam edebilirsiniz. Tabii yine kısık ateşte. İlk başta da belirtmiştim. Normalde orta kısmına soğan koymak istiyordum. Soğan çok güzel bir lezzet ve aroma veriyor. Henüz geç olmadığı için soğanı ekledim. Sonrasında soğanı çıkartacağım arkadaşlar ama kesinlikle atmıyorum. Ekmeğe böyle sarıp yiyebilirsiniz veya sade haliyle. Bence her haliyle yemesi ayrı bir güzel. Hemen şunu da size söylemek istiyorum. Oldu ki kavurmanızı buzluktan almış olduğunuz et ile yapmak istiyorsunuz. Buzlu haliyle tencereye kesinlikle almayın. Öncelikle bekleyin, etiniz çözülsün, oda sıcaklığına gelsin. Sonrasında tencereye alıp kavurma işlemini yapabilirsiniz. Süt danası kullandığınız zaman hem böyle daha lezzetli, lokum gibi, aynı zamanda kırmızı ete göre çok daha kısa sürede pişen bir kavurmanız olmuş olacak. Evet, bakın neredeyse suyunu çekmeye başladı. Soğanım da içerisinde iyice yumuşadı. Soğan içerisinden alacağım. Biraz daha böyle artık kapağını açık halde bırakarak pişirmeye devam edeceğim. Artık üzerindeki tabaka görmüş olduğunuz gibi tamamen yağ. Suyunu öncelikle, çünkü ilk etapta biliyorsunuz salıyor, sonrasında çekmeye başlıyor. İç yağ ile beraber hani pişirdiğimiz için suyunu çektikten sonra geriye sadece artık yağı kalmış oldu. Etimiz piştiği için artık üzerine tuz ilave ediyorum. Ben toplamda 3 tatlı kaşığı tuz kullandım. Sizler damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da karabiber ilave ettim. İçine isterseniz kekik, pul biber, kimyon, hani sevmiş olduğunuz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Ya da kullanacağınız zaman da ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Baharatları ile de bir miktar pişireceğim ve sonrasında hazır olan kavurmamı ocaktan alacağım. Kavurmam hazır. İnanın tok olanı bile acıktırır. O denli böyle güzel bir kokusu oldu. İşte dikkat ettiyseniz iç yağları hiç görünmüyor bile. Hani çok miktarda koymuştuk ama tamamen eridi gitti, kayboldu. Artık ocaktan alıyorum. Buzlukta saklamanın haricinde size kavanozda saklama yöntemini de göstereceğim. Kavanozda eğer saklamak isterseniz kesinlikle sıcakken doldurmanızı öneriyorum. Doldurduktan sonra tam ağız kısmına kadar kapağını sıkı bir şekilde kapatın. Daha sonra ters çevirin. 24 saat bu şekilde bekletin. Sonrasında tekrar bir ters düz ediyorsunuz. Kapak içe doğru hani girmiş vaziyette duruyorsa tutmuş demektir. Bu şekilde isterseniz dışarıda, isterseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Geri kalan kavurmamı da hem buzlukta hem de buzdolabında saklamayı düşündüğüm için öncelikle oda sıcaklığına gelmesini, yani tamamen soğumasını bekleyeceğim. Kavurmayı hazırladığım zaman artık akşam olmuştu. Bu nedenle sonrasında uyuyakalmışım. Sabah kalktığımda bakın iyice artık donmuş vaziyette. Araları, kenarları yağla kaplı. Dediğim gibi bu yağ hem taze kalmasını sağlayacak hem de kavurmamızı uzun süre koruyabilmemizi sağlayacak. Şimdi böyle bir saklama kabını alıyorum. Bu kaptan isterseniz kaşık kaşık alıp yemeklerinize koyabilirsiniz. Bunu ben buzdolabında saklamak için ayırıyorum. Bir de buzluğa atmak için de şöyle bir buzdolabı poşetim var. Kavurmayı içerisine koyup rulo haline getireceğim ve sonrasında buzlukta saklayacağım bu şekilde. Evet, buzluğun kokusunu almasını istemiyorum. Bu nedenle iyice saracağım. Hatta rulo haline getirdikten sonra bir de streç filmine de saracağım. Hem böylece şekli daha düzgün olmuş olacak. 3 farklı saklama şekli, hangisini arzu ederseniz onu yapabilirsiniz. Evet, rulo olarak hazırladığımı buzluğa atıyorum. Saklama kabına koyduğumu ise buzdolabına. Zaten kavanozlu olanı da hazırlamıştık. Dediğim gibi onu sıcak bir şekilde dökmek gerekiyor. Evet, bir tepsiye alıyorum. Buzlukta yerleştirme esnasında şekli değişmesin. Videom biraz uzun olmuş olabilir. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Çekim uzadıkça montaj sırasında da ister istemez çok fazla kısaltamıyorsunuz. Şu da olsun, bu da görünsün derken, hani püf noktalarını vermeye çalışayım derken
ister istemez biraz süre uzayabiliyor. Bunun için tekrardan sizden özür dilerim. Evet, şimdi buzlukta beklediğimi de, buzdolabında beklediğimi de aldım. Buzlukta ben 1 saat kadar beklettim. Tekrar buzluğa alacağım. Tamamen çözülmesini istemiyorum çünkü. Hemen koymuş olduğum poşetten çıkartıyorum. İçini göstereceğim ve dediğim gibi tekrar buzluğuma alacağım. Saklama kabındakini de kaşık kaşık az önce de belirttiğim gibi yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Veya öyle de yiyebilirsiniz. Evet, ortadan ikiye böleyim ve içini de göstereyim. Evet, iç yağını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şahsen ben göremiyorum. Tamamen eridi, kayboldu, gitti. Videomu sonlandırmadan önce şöyle ince bir dilim kesip tavama aldım. Ne sıvı yağ ne tereyağı eklemiyorum. Zaten kendi yağı bol miktarda vardı. Isıyı görmesiyle beraber bakın yağın salması bir oldu. Üzerine yumurta kıracağım ve kahvaltıda afiyetle yiyeceğiz. Hepinize tavsiye ederim. Çok da lezzetli oldu. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için sıkıcı değil de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.